Ayasofya'yı inşa eden Anthemios ve Isidoros, çağının ilerisindeki mimar Sinan veya Sultanahmet Camii'nin mimarı Sedefkar Mehmet Ağa, bugün İstanbul'un silüetini oluşturan muhteşem eserlerini nerede tasarladı? Yakın geçmişte inşa edilmiş ve her gün önünden gelip geçtiğimiz İstanbul'un ticari, kültürel ve sosyal hayatında önemli izler bırakmış binalar bir handa, kentin belki de ilk mimarlık bürosunda tasarlandı. Saint Pierre Han aslında bulunduğu bölgeyle bütünleşmiş bir yapı. Geçirdiği dönemlerle, katmanlarla kozmopolit İstanbul'un bir belgesi niteliğinde bir yapı ve gözümüz gibi bakmamız gereken de bir yapı. Biz Saint Pierre Han'la beraber buranın restorasyonu ve kullanımıyla beraber aslında buradaki değerin altını çizeceğiz. Önce Büyük Konstantin tarafından yaptırılan, ardından geç Bizans döneminde yeniden inşa edilen Galata surlarına yaslanan kilise, lojman olarak kullanılan apartmanlar, bir eski manastır ve Saint Pierre Hanı'ndan oluşan ada, eski İstanbul'un hemen karşısında Karşıyaka diye bilinen Pera'da bulunuyor. Bizans'ın verdiği ticari imtiyazlarla özellikle Cenevizlilerin kurmuş olduğu idari ve ticari altyapıya sahip, adeta şehir içinde farklı bir şehri andıran Haliç'in kuzey yakası İstanbul'un önemli bir limanıydı. Katolik kilise ve manastırları, bu mezhebin tarikat ve cemaatleri, mesela Dominiken tarikatı, Avrupalı tüccarlar, erken bir dönemde 14. yüzyılda bu bölgeye gelip yerleşti. 1453'te şehrin anahtarını Fatih'e teslim eden Ceneviz kolonisinin yöneticisi Podesta, yeniden almış oldukları imtiyazlarla başta Cenevizliler, ardından Venedikler ve Avrupalı devletler ve bu devletlerin tüccarları burada ticari faaliyetlerine devam ettiler. Her daim kalabalık bir nüfusu barındıran İstanbul'da dış ticaretin, sosyal hayatın, geceye uzanan hareketliliğin, bugünün tabiriyle kozmopolit yaşamın, aslında bir liman kentinin neredeyse bütün özelliklerini gözler önüne seren merkezi Galata'ydı. 14. yüzyılda Cenevizler tarafından yaptırılan kuleden sahile inen sokaklardan birinin köşesinde 250 yıl önce inşa edilen Saint Pierre Han bize kapitülasyonlardan mimarlık tarihine, Fransız devriminden yangın, deprem gibi doğal afetlere, bankacılık tarihinden imalat atölyelerine kadar kent belleğiyle ilgili birçok öykü anlatıyor. Yapı aslında Galata'nın hafızasını taşıyan, her yüzyıla yayılan bir kullanım, işlev dönüşümü, mimari tasarım gibi detayları içeriyor. Saint Pierre Han, Galata Kulesi'nin sur sisteminin bir parçasının üstüne oturuyor. Dolayısıyla aslında bu 19. yüzyılda yıkılan sur sisteminin de bir parçasının korunmasının da Saint Pierre Han'a borçluyuz. 1771 ve 75 yılları arasında inşa edilen Saint Pierre Han, birden fazla yapıdan oluşan ve birbirine eklemlenen kesme taş, kâhir bir bina olarak karşımıza çıkar. İsmini yanı başındaki Saint Pierre ve Saint Paul Kilisesi'nden alan ve kiliseye gelir sağlamak amacıyla yaptırılan handa, tüccarlar için depo, çalışma ofisleriyle Fransız ticaret temsilciliği bulunuyordu. Saint Pierre Han'ın dış cephesinde yapımında önemli bir rol üstlenmiş ve Osmanlı başkentinde 16 yıl görev yapmış Fransız Büyükelçinin taşa işlenmiş asalet arması, yuvarlak bilezik içinde Fleur de Lis diye bilinen 3 zambaklı Fransa kraliyet arması bulunur. Fransız devriminin mimarlarından, yaşam öyküsü ve edebi kişiliğiyle ölümünden sonra önemli izler bırakmış André Chénier'in burada doğduğuna dair bir mermer levha bulunuyor. Aslen 30 Ekim 1762'de Saint Pierre Han yapılmadan önce
aynı yerde bulunan ahşap bir evde dünyaya gelen André Chénier ile ilgili levhayı, İstanbul isimli Fransızca yayımlanan gazetenin sahibi ve başyazarı mimar Alexandre Valori'ye yaptırarak bu duvara monte ettirir. André Chénier'in devrimcilere evrensel değerlerden uzaklaştıkları için muhalefet etmesiyle tutuklanıp yaşamına mal olan hazin öyküsü Umberto Giordano'nun operasında anlatılır. Chénier, hapishanede giyotine gönderilmeden yazdığı ve çamaşır sepetiyle dışarıya gizlice kaçırdığı şiirlerinden birinde şöyle diyor: "Göğsümde bereketli bir hayal dünyası var. Boşuna, beni boşuna sarar bu dört duvar." ...250 yıllık geçmişiyle zamanın yıkıcı etkilerine karşı ayakta duran Saint-Pierre Hanı ve 18. yüzyılın İstanbul'una birlikte yakından bakalım. ...1720'de Fransa'ya elçi tayin edilen 28 Mehmet Çelebi, Türk-Fransız diplomasisinde 16. asırdan beri süregelen askeri, siyasi ve ticari ilişkileri güçlendirmiş olmalı. Detaylı bir şekilde kaleme aldığı sefaretnamesinde Paris sokaklarını, Fransa'da gördüğü hayat tarzını, ilk kez izlediği operayı, şehrin mimari tarzını detaylarıyla anlatır. Bugün kapitülasyon diye belki de olumsuz bir anlamda kullanılan, eskiden ahitname denilen ticari imtiyazlar, yasal bir çerçeve içinde ticari serbestliği, yabancı tüccara sunduğu hak ve imkanlar dahilinde teşvik eder. Her halükarda kapitülasyonlar karşı tarafa verilen bir taviz değildi. Türk elçisinin ziyareti sonrasında Fransa'ya 1740'ta verilen 80 maddelik imtiyazla birlikte Marsilya limanıyla baş döndürücü bir trafik başladı. Önce İngilizlerle ağırlıklı olarak ham ipek ticareti yapılıyorken bu kez Akdeniz ve çevresine hakim Fransız tüccarların pamuk, tekstil ürünleri, yün, tiftik, zeytinyağı, bal mumu ithalatıyla Osmanlı'ya kahve, şeker, çivit ve tekstil ürünlerini boyamak için kullanılan kırmızı böceği ihracatı 18. yüzyıldaki ticaret hacmi hakkında bir fikir verebilir. İlginçtir, 16. yüzyılda İstanbul'dan dünyaya dağılan kahvenin artık sömürge topraklarında yetişip yüksek miktarlarda tüketildiği İstanbul ve Anadolu'ya Fransızlar eliyle gelmesi tarihin bir cilvesi olsa gerek. İşte Fransız ticaret temsilciliğinin bulunduğu bu yerde Saint-Pierre Hanı'nda konuşlanmış olan tüccarlar belki de bugünün serbest ticaret bölgesindeki gibi faaliyetlerini sürdürüyorlardı. Değişen çağın, zamanın ritminin ve bir sanat tarihçisinin söylediği gibi duygusal zevklerin ebedi kaynağı olan İstanbul'un 18. yüzyılı diğerlerine hiç benzemiyordu. Yahya Kemal'in bir şiirinde ismini verdiği Lale Devri olarak bilinen İstanbul'un 18. yüzyılı, saltanatın zevk-ü sefa ettiği şenliklerle israf ve eğlenceden ibaret değildi. Yeni bir estetik anlayışın, toplumun farklı kesimlerini yaş, cinsiyet ve hiyerarşi gözetmeksizin bir araya getiren mesire yerlerinin, çeşme ve meydanların ve aynı zamanda İstanbulluların festival ve şenliklerde geceyi donanmalarla, havai fişeklerle aydınlatıp sosyal yaşama kattıkları yeni bir dönemdi. Kentli sınıfların bu zenginliği, Osmanlı Sarayı'nın uzun yıllar başkentten uzak kalıp Edirne'den 1703'te döndüğü İstanbul'a armağan ettiği yeni saraylar, çeşmelerle mesire yerleri, park ve bahçelerde hem de yeni bir tüketim anlayışıyla yaşamaları şehrin daha önce deneyimlemediği bir şeydi. Bu dönemde Paris ve Viyana elçilikleriyle Batı ile kurulan ilişkiler, ticari kazanımlar ve kültürel etkileşimler şehrin çehresini elbette değiştirdi. Yine de
Bu döneme ve mimariye sadece batıdan alınan bir tarz olarak bakmak, geçmişten gelen estetik anlayışa, yüzyılların tecrübe ve birikimine haksızlık olur. 18. yüzyılın İstanbul'unda artan kahvehane sayılarına bakacak olursak, Fransız tüccarların önemli bir ihraç kalemi olan ve daha ucuza mal edilen kahvenin bu kadar talep görmesine şaşırmamalı. Şehrin çehresini değiştiren kahvehaneler, Lale Devri'nin aktörleri gibi şehrin tarihinde önemli bir rol oynadı. Lale Devri'ni sonlandıran Patrona Halil isyanı muhtemelen bir kahvehanede başladı. Saint-Pierre Hanı 58 metrelik cephesiyle 2500 metrekarelik bir alanda ilk yapıldığı günden bu yana birçok kez değişikliğe uğradı. Yangınla ve depremlerle birçok kez tahribata uğrayan bina, iş yeri sahiplerinin faaliyet alanlarına göre ve bazen de keyfi sebeplerle birçok kez tadilat gördü. Yapı birbirine eklenmiş yol seviyesinde girişler, çıkışlar, üstüne eklenmiş ek birimlerle karma bir yapı. Tam da bu şekilde aslında Galata'nın neredeyse küçük bir özeti gibi üst üste binen birimler, farklı fonksiyonlar, farklı hacimler, farklı dönemin estetik hikayeleri ve sonra da bugüne ulaşan, bugün harabe estetiği haline gelmiş olan ama dokusunu bize veren çok güzel bir tarihi katman. Bu konuda çok yetkin kişilerle kalem işi araştırması yaptık ve burada bizi inanılmaz heyecanlandıran detaylar bulduk. Yani asıl ondan sonra yapı bizimle konuşmaya başladı. Kapı numaraları çıkmaya başladı. Art Nouveau detaylar, baykuşlar, buketler, melek kanatları, yazılar. Yani yapı zaten bir kaligrafi müzesi gibi. Mimarların isimleri çıktı. Bunlar çok heyecan verici. İkinci katın bir köşesinde mimarlık ofisleri olarak kullanılmış, 19. asrın son çeyreğinden 20. yüzyılın ilk yarısına kadar İstanbul'da önemli izler bırakmış birçok mimar, Saint-Pierre Han'daki köşelerinde büyük işler başardı. ...38 yılda 28 mimarlık bürosuna ev sahipliği yapan Saint-Pierre Han'da, Demir Kilise ve Mısır Apartmanı'nı tasarlayan Hovsep Aznavur, İstanbul Arkeoloji Müzesi, Osmanlı Bankası gibi yapılara imza atan, Güzel Sanatlar Akademisi'nin kurucusu Alexander Valori, hala şehrin önemli yapıları arasında yer alan Maçka Palas, Karaköy Palas, Saint Antoine Kilisesi ve İtalyan sefaretini tasarlayan Giulio Mongeri ile Art Nouveau yapılar arasında yer alan Frege Apartmanı'na imza atan Alexander Yeni Dünya gibi önemli mimarlar burada bir araya geldi. 19. yüzyıl bir tarihçinin deyimiyle imparatorluğun en uzun yüzyılıydı. 1853 ve 56 yılları arasında gerçekleşen Kırım Savaşı, aralarında Osmanlı Devleti'nin de bulunduğu müttefikler için zaferle sonuçlandı. Savaşın mali yükü ve yükümlülükleri sebebiyle yabancı yatırımcılar tarafından finanse edilen ve ardından Banka Osmani ismiyle kurulan Osmanlı Bankası, 1863'te Saint-Pierre Han'da faaliyetine başladı. Modernleşen ve batılı tarzda bir ekonomi modeliyle Saint-Pierre Han'a son katın eklendiğine tanık olduğumuz tarihte, artık imparatorluk vurgusuyla ismini Bankı Osmani Şahane olarak değiştiren Osmanlı Bankası, ilk kez merkezi bir rol üstlenerek banknotları tedavüle koydu. 1923'te imzalanan Lozan Anlaşması'na kadar Fransız ve İngiliz ortaklığında faaliyet gösteren ve ekonominin merkezinde yer alan Osmanlı Bankası, 1890'da Saint-Pierre Han'dan Alexander Valori'nin imzasını taşıyan Bankalar Caddesi'nde bugün Osmanlı Bankası Müzesi'ne ev sahipliği yapan binaya taşındı. Osmanlı Bankası'nın kurulduğu yıllarda İstanbul'dan çok uzakta, Amerika Birleşik Devletleri'nde Pasifik kıyısında denim denilen kumaştan bakır perçimleri olan yeni bir tür pantolon, daha sonra Blue Jean ismini alarak dünyada büyük bir ticari başarıya
imza attı. Muhteşem kot, Türkiye'de işte burada, bu atölyede Saint Pierre Han'da imalatına başladığı kot pantolonu 3 zincir dikişli ve Amerikan tipi pantolon olarak burada iç piyasadaki talebi karşılamaya çalıştı. Etiketinde meşhur Blue Jean'in logosunun bir benzerini kullanan muhteşem kot, pantolonu iki ayrı yöne çeken at arabasının kotun sağlamlığını ifade ettiğini düşünüyordu. Değişen piyasa koşulları, büyük aktörler, seri üretim ve küresel pazar ona ve haleflerine pek şans tanımadı. Burası Galata bölgesinin bütün çöküşüyle, gözden çıkarılmışlığıyla, aslında hak ettiği değerden uzak bir şekilde değerlendirilmesiyle ilgili bir hikaye taşıyor. Biz Uğur Eğitim Okulları'yla bir işbirliği protokolü imzaladık ve yaklaşık restorasyondan sonra yaklaşık 30 yıl kullanımının İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Uğur Eğitim Kurumları'nın ortaklaşa kullanacağı işbirliğini imzaladık. Bu ne demek? Basitçe burayı Bahçeşehir Uğur Eğitim Okulları ile beraber restore edeceğiz. Restorasyonun tamamını İBB miras yapacak, mali yük paylaşılacak ve alanın tamamı birbiriyle ortak olan bir projeyle değerlendirilecek. Bu tam bir kamu üniversite işbirliğiyle gerçekleştirilmiş bir kültürel yaşam alanına dönecek bu alan. Son yıllarını oldukça yorgun ve bitkin bir şekilde matbuat faaliyeti, depo alanları ve atölyelerle ilgili iş faaliyetleriyle geçiren Saint Pierre Han'ı 250 yıllık tarihinde kot pantolonu, Osmanlı Bankası'nı, İstanbul'da önemli yapılara imza atan mimarları ve Fransız devriminin önemli isimlerinden biriyle İstanbul'a lüks tüketim mallarını getiren Beratlı tüccarı aynı çatı altında toplamayı başaran öyküsüyle sizleri bekliyor.